Bugün Linux camiasının en ateşli konu başlıklarından birini tartışacağız. X11 mı yoksa Wayland mı? Tüm masaüstü ortamlarının daha modern olarak kabul edilen görüntü protokolü Wayland'a geçtiği bir dönemde neden hala neredeyse 30 sene önce yazılmış ve şu an maintain dahi edilmeyen X11 kullanmakta ısrarcı olan bir kitle var? Yakın zamanda YouTube'da ve Reddit üzerinde bu konuyu soran gönderiler paylaştım ve tahmin ettiğiniz gibi bütün komünite ikiye bölünmüş durumda. Fakat gelen yorumlar durumu anlamam açısından bana oldukça yardımcı oldu. Bazı insanlar o kadar ateşli bir şekilde X11 savundular ki hatta Red Hat ve IBM'in birleşip X11'ı bitirmek istiyor gibi yorumlar yapanlar bile oldu. Ben şahsen Wayland kullanıyorum fakat gelin insanların neden X11 konusunda bu kadar ısrarcı olduğunu anlamaya çalışalım. Birçok kullanıcının X11 kullanmasının nedeni aslında varsayılan olarak gelmesi. GNOME ve KDE gibi masaüstü ortamlarla birlikte Wayland varsayılan olarak geliyor. Ama eğer XFCE, Cinnamon, Mate ya da Budgie gibi masaüstü ortamları kullanıyorsanız mecburen X11 kullanıcısı oluyorsunuz. Büyük ihtimalle çoğu insan zaten varsayılan olanı değiştirmeye yeltenmiyor. Sistem çalışıyorsa kullanmaya devam ediyor. Sırf Wayland'a geçmek için masaüstünü değiştiren çok kişi tanımıyorum açıkçası. Bu saydığım masaüstü ortamları bile artık Wayland'a entegre olmaya başlamış durumda. Fakat tabii ki geçiş bazen sancılı oluyor. Belki aylar içinde, belki de 5 yıl sonra geçiş tamamlanacak ama bir şekilde tamamlanacak. Aslında bu kullanıcıların alıştığı ortamlarla alakalı bir şey. Yani eğer DWM, E3 ya da Sway kullanıyorsanız büyük ihtimalle bu ortamı sevdiğiniz ve alışkın olduğunuz için kullanıyorsunuz. Masaüstü ortamının hangi görüntü protokolünü kullandığından ziyade o masaüstü ortamını seviyorsunuzdur ve eğer masaüstünüz Wayland geçişi yapmadıysa siz de X11'da kalıyorsunuzdur. Buna çok benzer bir biçimde uyumluluk konusu da yorumlarda öne çıkıyor. Örnek veriyorum, eğer kullandığınız spesifik bir yazılım sadece X11 üzerinde düzgün çalışıyorsa Wayland'a geçmemeniz normal. Geçseniz bile X-Wayland gibi uyumluluk araçlarını kullanmanız gerekiyor. Bu da çok konforlu bir durum değil. Aslında bu biraz Linux'e geçmeyen Windows kullanıcılarının sorunlarıyla da benziyor. Eğer spesifik bir uygulamanın gerçekten çalışmasına ihtiyacınız varsa ve eğer iş ya da okul için o uygulamaya ihtiyaç duyuyorsanız mecburen onu destekleyen platformda kalıyorsunuz. Bu durumda yapacak çok da bir şey yok açıkçası. Mesela ben bir yandan da müzik ile uğraştığım için Wayland desteği olmayan müzik pluginleriyle alakalı özellikle ölçeklendirme konusunda ne kadar sıkıntı çıkarabildiğini yaşamış biri olarak bunu çok iyi anlayabiliyorum. Fakat X-Wayland üzerinde yeterince mesai harcarsanız bu problemler çoğunlukla çözülüyor. Uyumluluk konusundaki başka bir örnek ise grafik tabletler üzerindeki çizim konusu. Bu ilginç bir konu aslında çünkü bu konuyla ilgilenenler grafik çizim konusunun X11'da stabil çalıştığını fakat Wayland üzerinde çok da stabil olmadığından bahsediyorlar. KDE kreatif uygulamalarını geliştirme konusunda da oldukça aktif bir platform olduğu için aktif olarak bu problem ile de ilgileniyorlar. Yakın zamanda tam anlamıyla çözülmüş olacağını umuyorum. Aslında kullanıcıların yorumlarını incelediğimizde bu Wayland ve X11 konusundan ziyade X11 için yazılmış uygulamaların Wayland üzerinde düzgün çalışmamasıyla alakalı bir durum. En azından uyumluluk konusunda böyle. Tabii ki Wayland'ın henüz hazır olmadığı alanlar var fakat majör masaüstü ortamlarının tam geçişiyle beraber uyumluluk sorunlarının da yavaş yavaş çözüleceğine inanıyorum. Bu konuda Wayland'ı suçlamak çok doğru bir yaklaşım değil açıkçası. Uygulama geliştiricilerinin de artık yavaş yavaş uyum sağlaması gerekiyor. X11 üzerinde çalışan temalar da uyumluluk konusunda bir örnek. Çoğu tema Wayland üzerinde çalışmıyor maalesef. Kullanıcılar bundan da şikayet ediyor. Tam ekran ve çoklu monitör konusunda da X11'ın çok daha stabil çalıştığını söyleyen bazı kullanıcılar olmuş. Pencerelerin nerede konumlanacağı konusunda hala problemler yaşadıklarından, tam ekran modunda oyunu açarken hangi monitörde açıldığı konusunda bazı problemler yaşayan insanlar da var. Yani evet, bu durum direkt olarak Wayland ile alakalı ve artık çözülmesi gereken bir konu ama çok oyun oynayan birisi olmasam da oynadığım oyunlarda artık bu problemi çok da yaşamadığımı belirtmem lazım. Umarım yakın zamanda bu problemi yaşayan kullanıcıların da problemleri çözülür. Bir diğer konu ise hotkeys yani global kısa yol tuşları. Wayland üzerinde bu çok ciddi bir sorun. Portal çözümü var ve hem GNOME hem KDE bunu kullanıyor. Fakat yine Wayland üzerinde çalışacak uygulamaların bunun için çeşitli implementasyonlar yapmaları gerekiyor. Wayland üzerinde çözülebilir mi çok da emin değilim açıkçası çünkü yapı oluşturulurken bu çok da hesaba katılmamış gibi duruyor. Uygulama geliştiricileri de sırf bu özelliğe uyum sağlamak için gereken eforu harcama noktasında çok da istekli değiller. Wayland'ın bu konu üzerinde ciddi bir mesai harcaması lazım yoksa giderek karmaşıklaşan bir hale geliyor ve evet ciddi bir sorun.
Bir diğer konu başlığı ise eski grafik kartları. Nvidia GPU'larla ile Wayland'ın anlaşamadığı gün gibi ortada. Bunu her gün yaşıyorum ben şahsen. Yaşayan diğer kullanıcılar da var. Özellikle eski grafik kartlarında ciddi sorunlar çıkıyor. Modern kartlarda daha sorunsuz bir deneyim yaşamanız mümkün olsa da özellikle eski laptop ya da bilgisayar kullanan kullanıcılar için X11'da kalmak için geçerli bir sebep. Bu konunun çözüleceğine pek emin değilim çünkü Wayland gelecek odaklı bir proje. Geçmiş donanımlarla uyumluluk konusunda çok çaba sarf etmiyorlar gibi gözüküyor ki etmemeleri de mantıklı aslında. Çünkü sonuçta yapılmak istenen şey Linux için modern bir görüntü protokolü geliştirmek. Neden 15-20 yıldan daha eski donanımlara uyum sağlamaya çalışsınlar? Bu durumda X11 kullanmak gerçekten mantıklı duruyor. Pencere konumlandırma konusunda da X11'ın çok daha stabil çalıştığını söyleyen kullanıcılar var ve bu konuda haklılar. Fakat buradaki sorun tek pencereden oluşan uygulamalar değil. Bundan daha ziyade GIMP gibi farklı komponentlerden ve pencerelerden oluşan uygulamalar. Yine KDE bu sorun üzerinde aktif olarak çalışıyor fakat özellikle 2 veya daha fazla monitörü olan kullanıcılar için şu an bu konu hala tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Fakat X11 üzerinde de bu problemin olduğunu söylemem gerekiyor. Yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Uygulama geliştiricilerinin Wayland'a uyumlu geliştirme yapmamaları aslında bu probleme sebep oluyor. Yine menü konusu ise bambaşka bir mesele. Wayland üzerinde menülerin nerede açılacağı gerçekten şansınıza kalmış bir durum. Bir uygulamayı tam ekran moduna alıp herhangi bir işlem için sağ tıkladığınızda menü diğer bir ekranda bile açılabiliyor. Wayland geliştiricilerinin acil olarak bu duruma bir el atması gerekiyor. Ekran yakalama ya da ekran kaydetme konusu da Wayland üzerinde diğer problemli bir konu. Çünkü Wayland bu konuda çok katı davranıyor. En azından projenin en bilinen özelliklerinden biri bu. X11 üzerinde pencereler birbiriyle konuşabiliyordu. Bir uygulama diğer bir uygulamanın penceresine erişebiliyordu ve bu da güvenlik açıklarına sebep oluyordu haliyle. Diyeceksiniz ki ben ekran kaydetme konusunda bir sorun yaşamıyorum. Evet haklısınız çünkü bu tüm uygulamalar için geçerli olan bir problem değil. Özellikle embedded browserlar ve istisnai birkaç durumda ortaya çıkan bir problem. Ekran kaydedici uygulamaları bu problemi çözmek için ciddi mesai harcıyorlar. Hatta Nvidia bile konuya el attı ve Wayland protokolü için daha stabil bir mimari üzerinde çalıştıklarını açıkladılar. Umarım yakın zamanda da bu problem çözülür. X11 üzerinde çalışıp Wayland üzerinde henüz stabil olmayan bir konu ise ekran koruyucular. Aslında insanların neden hala ekran koruyucu kullandıklarını bilmiyorum. Evet havalı gözüküyorlar. Estetik duygunuza hitap etmesi açısından güzel bir özellik fakat en azından ben masaüstümdeki tüm animasyonları kapatıp kullanan birisiyim. Doğal olarak ekran koruyucu konusuyla empati kurmakta zorlanıyorum. Kısaca bu konunun Wayland üzerinde bir öncelik haline gelmesi gerekiyor ki ilerleme kaydedilebilsin ama daha ciddi problemler varken bu konu üzerine ne kadar mesai harcarlar bilemiyorum. Ekran klavyeleri ve ekran otomatize eden uygulamalar da Wayland üzerinde çok iyi çalışmayan bir diğer konu. Dediğim gibi uygulamaların birbiriyle iletişimi Wayland üzerinde çok daha katı bir şekilde denetlendiği için X11'da çalışan ekran klavyeleri ve ekran girdilerini otomatikleştiren örneğin XCTool gibi belirli aralıklarla belirli noktalara tıklama yapan uygulamalar da Wayland üzerinde stabil çalışmıyor. Bakalım ne zaman tam anlamıyla bir çözüme kavuşacak ama ben çözüme kavuşabileceğini çok sanmıyorum açıkçası. Çünkü Wayland zaten bu tür şeyler olmasın diye geliştirilmiş bir mimari. Buraya uyumluluk sağlamak için çok efor sarf edeceklerini düşünmüyorum açıkçası. Aslında Wayland geliştiricileri her nedense kullanıcıların fikirlerini dikkate alma konusunda çok da iyi değiller. Kendi kararlarını önceliklendirmeyi daha çok tercih ediyorlar gibi duruyor. Açıkçası her şeyi baştan icat etmemize gerek yok. Çünkü X11 çok uzun yıllardır Linux üzerinde kullanılan bir protokol ve kimsenin de ciddi sıkıntıları yoktu açıkçası bugüne kadar. Evet hepimiz daha performanslı, bakımı kolay bir platform istiyoruz fakat kullanıcıların isteklerine bu kadar kapalı olmak Xlibre ve Phoenix gibi projelerin gündeme gelmesine ve eforların bölünmesine neden oluyor. Senelerdir sonu gelmeyen dramalara sebep oluyor açıkçası. Bir diğer konu ise oyunlardaki giriş gecikmesiyle alakalı. X11 kullanıcıları Wayland üzerinde input lag dediğimiz giriş gecikmesi konusunun ne kadar can sıkıcı olduğundan bahsetmişler. Aslında ben bu konunun biraz daha dönemle alakalı olduğunu düşünüyorum. X11'ın popüler olduğu dönemlerde en fazla 60 Hz ekranlar kullanıyorduk. Şimdi bunun 3-4 katı ekranlar kullanıyoruz. Dönem değişti ve normal olarak algılar da değişti. Wayland üzerinde yüksek çözünürlüklü monitörlerle oyun oynamaya çalıştığınızda bir gecikme hissi alıyorsunuz evet. Ama X11'da da zaten durum çok iyi değildi. Zaten X11'la çalıştığımız dönemde doğru düzgün Nvidia driver'ı falan da yoktu yani. Ve geldik benim en çok canımı sıkan konuya.
Bu konu ise sürükle bırak konusu. Sürükle bırak konusu da diğer yoğun bir şikayet sebebi. Neden hala çözülmediğini anlayabilmiş değilim. Yani bazı uygulamalarda sorunsuz çalışırken bazı uygulamalarda kesinlikle çalışmıyor. Yine uygulama desteği ve güvenlik gibi konular devreye giriyor, tabi burada farkındayım. Ama bu sorun direkt olarak günlük yaşama etkiliyor. Ben kendi çapımda bu işi uygulamalardaki içeri aktar özelliği sayesinde çözüyorum. Evet, ama gerçekten can sıkıcı bir durum. Evet, bugün insanların neden hala X11'da kalma konusunda ısrarcı olduklarını anlamaya çalıştık ve evet, çoğu senaryoda da gerçekten insanlar haklı. Sonuç olarak ortaya 3 farklı sebep çıkıyor. 1. Uygulamaların VLAN'da uygun geliştirme yapmamaları. 2. VLAN'ın güvenlik konusunda fazla katı olmasından dolayı çıkan problemler. 3. Kullanıcı geri bildirimlerini dikkate almak yerine kendi fikirlerini uygulamayı seçen VLAN geliştiricileri. Bu problemler ne zaman çözülür bilmiyorum açıkçası, ama uzun bir süre daha devam edeceğe benziyor. Eğer bu konular gerçekten canınızı sıkıyorsa Xlibre gibi ya da Phoenix gibi projelere bir göz atmanızı kesinlikle öneriyorum. Bu konu da aslında Systemd ve SYS Winit karşılaştırmasına benziyor. Çünkü bir tarafta bütün masaüstü platformlarının geçtiği ve kullanıcılar için doğru olduğunu düşündükleri bir yaklaşım var. Diğer tarafta ise kullanıcıların kullanmaya alıştıkları ve senelerdir kullandığı, herhangi problem olmadan da çalışan uygulamalar var. Ben de açıkçası anlamıyorum. Neden masaüstü ortamları kullanıcılar için neyin doğru oldukları konusunda bu kadar fikir sahibi oluyorlar ya da kullanıcı bildirimlerini dikkate almıyorlar. Çok da anlaşılabilir bir durum değil açıkçası. Ama her neyse ki her şeyin bir alternatifi var. Eğer Systemd kullanmak istemiyorsanız SYS Winit kullanabilirsiniz. Eğer VLAN kullanmak istemiyorsanız Xlibre gibi ya da Phoenix gibi projelere göz atabilirsiniz. Aslında bu yüzden de biraz alternatiflerin olması önemli. Çünkü kullanıcılar için neyin doğru olduğu konusu gerçekten çok tartışmalı bir konu. Peki siz X11 mı yoksa VLAN mı kullanıyorsunuz? Nedenleriyle birlikte yorumlara yazın. Bunun haricinde bana destek olmak için videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Son olarak da lütfen çan işaretine tıklayın. Çünkü bir paylaşım yaptığım zaman abonelerimin çoğuna bu paylaşım gözükmüyor. Kimsenin haberi olmuyor. Örnek veriyorum, post atıyorum ve bu post günlerce kimsenin önüne çıkmayabiliyor. Bu sorunu ortadan kaldırmam için çan işaretine tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.